Şimdi Donald Trump'ın bir takım açıklamaları oldu. Suriye'ye karışmayacakları mesajını verdi. İşte kendi başlarının çaresine bakacaklar. Daha önce de bu onların kendi meselesi demişti. Yani aslında burada mesaj kime veriliyor? Süheyla, sana dönmek istiyorum. Şimdi Suriye'de terör örgütlerinden elini çekecek mi Amerika Birleşik Devletleri? Yoksa bu konuşmaların hepsi bir kılıf mı? İnandırıcı mı bunlar? İnandırıcı mı? Bilmiyoruz, Evet. ama şu ana kadar Donald Trump'ın söylemlerinden Suriye'yi pek önemsemediğini, Ukrayna'ya odaklanacağını anlıyoruz. Yeniden bir açıklama yaptı. Notre Dame Katedrali'nin açılışı için gittiği Fransa'da verdiği röportaj yayınlandı ve o röportajda Donald Trump çok net bir şekilde şunu söylüyor. Suriye'deki durum Ukrayna kadar karmaşık değil. Ukrayna'da daha fazla insan her iki taraftan ölüyor. Biz Suriye'ye karışmayacağız. Fransa da karışmayacak. Suriye'dekiler kendi başlarının çaresine bakmalı diyor. Şimdi Suriye'dekiler derken kimi kastettiği çok önemli. Tabii ki bunu açmamış ama sadece muhalifleri mi, yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin Obama döneminden beri geçici adı altında ittifak kurduğu terör örgütü PKK-YPG'yi mi kastediyor? Belki de her ikisini kastediyor. Ancak şunu görüyoruz ki hem Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu hem de HTŞ öncülüğündeki muhalifler adım adım YPG'nin işgal ettiği bölgeleri geri alırken Tel Rifat, Münbiç, Deir ez-Zor ve daha ötesi artık buna dahil Amerika Birleşik Devletleri işte o bizim müttefikimiz dediği işbirliğini Türkiye'nin NATO müttefikinin ikazlarına ve endişelerine rağmen sürdürdüğü YPG'ye bir koruma kalkanı sağlamadı. Yani şimdiden bırakmış gibi de görülüyor karşı karşıya gelmemek için. Donald Trump da zaten iktidara gelmeden önce sürekli biz önce Amerika diyeceğiz, Orta Doğu'daki savaşlardan çekileceğiz vaatlerinde bulunuyordu. Daha önce ilk başkanlık döneminde de aslında Suriye'den askerlerini çekmek istemişti ama Pentagon dur demişti. Olmadı, evet. Şimdi de Pentagon dur diyebilir. Fakat şunu biliyoruz ki Donald Trump zaten ilk intikam operasyonunu Pentagon'da gerçekleştirmek istiyor. Çok güçlü bir kadro değişikliği hazırladığı yönünde haber üzerine haber çıkıyor. Dolayısıyla belki de kendisine itiraz edebilecek kişileri oradan alabilir. Her ne kadar ekibinde YPG dostu diyelim, hayranı diyelim isimler de olsa da öncelik Ukrayna'ya gerçekten verilecekse Trump döneminde belki de bambaşka bir Amerika Birleşik Devletleri de görebiliriz. Ama çok da iyimserliğe kapılmamak gerekiyor. Çünkü oradaki petrol kaynaklarında hala Amerika Birleşik Devletleri'nin gözü olduğunu ya da kendi etkisini, bakın İsrail bile şu anda Suriye'ye girip orada etki alanını artırmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de Rusya'ya karşı orada elini hala güçlendirmek için adım atabileceğini varsaymak gerekebilir. Ama bu çok dikkat çekiciydi. Bakalım göreve gelince adımları, somut adımları ne olacak? Söylem Trump her zaman söylemini değiştirebilir. Çok rahat çark edebiliyor. Evet. Tam tersi yönde adım atabiliyor. Bir de Suriye'deki iç gelişmelere bakalım. Çok hızlıca özetlemeye çalışacağım. Zaten Hasan Uylaş da belirtti, artık orada bir geçici hükümet tam anlamıyla iktidarı devraldı. Kabine oluşturuldu. Hatta geçici başbakan Muhammed Beşir o kabineyle Salı günü ilk toplantısını yapmıştı. Hedefler var. Bir İtalyan gazetesine röportaj verdi Beşir. 3 önceliğimiz var dedi. Adaleti, istikrarı sağlayacağız ülke genelinde. İkincisi, milyonlarca Suriyelinin yurt dışından ülkelerine dönmesini sağlayacağız. Çünkü onların yardımına ihtiyacımız var. Ve diğer etapta stratejik planlama, yani devletin hizmetlerinin elektrik, su kesintisiz devam etmesi. Tabii burada birçok sıkıntı var. Murat Üzel anlatacaktır. Nakit para sıkıntısı en başta. Bir yandan da bu geçici hükümetin ülkedeki intikam duygularını da barışı, toplumsal barışı aksatmayacak şekilde yönetmesi gerekiyor. Hem çok zorlu bir süreç var dedik, ulusal birliği sağlayacak bir yönetim kurmak zorundalar ve intikam duygularını da bastırmak zorundalar. Nedir o? Sahada dün dikkat çekici bir gelişme gördük. Hafız Esad'ın Laskiye'deki mezarına giren muhalifler Hafız Esad'ın mezarını ateşe verdi. Bakın yani bu kadar şiddet, işkence, travmadan sonra öfke ve intikam ne kadar büyük. Bu yeni bir iç savaşı tetikler mi? Çünkü biliyoruz ki hala Suriyeli askerler, yani rejimin askerleri orada.
ya da hala rejimi destekleyen kişiler orada. Bu çok ince bir ipte yürüneceği anlamına geliyor. Öte yandan Jolani'den açıklamalar var. Dedi ki biz askerlerin hani zorla askerlik yapanlara dokunmayacağız ama işkence suçuna karışanları affetmeyeceğiz. Hem ülke içinde onların peşinde olacağız hem de yurt dışından bize iade edilmelerini talep edeceğiz dedi. Bu da kritik bir açıklamaydı.